Vallahi benim karakterim hiçbir zaman tezgahta da değişmedi, medyada da değişmedi, televizyon karşısında da değişmedi. Suat neyse odur. Lezzetli bir tantuni ustanın elinde olan bir şey. Eti kurutmamanız lazım, yağ kıvamında dökmeniz lazım. Tantuninin ilacı sadece limon ve turşu biberidir. Sekiz kardeşiz biz. Mersin'de yani yokluk içerisinde tabiri caizse babama sürekli böyle yardımcı olmayı isterdim. Elimden geleni yapmayı isterdim. Çocukluk dönemimden başladı yani benim bir şey halletmek benim için böyle hemen çabuk olsun. Babama da yardımcı olmaya kimse yoktu. Mecburen onun yanında duruyordum. Mesleği de burada babamın sayesinde öğrendim. Bu süreçte hem meslek hem eğitim dedik. Ama eğitimime mecburen yarıda bırakmak zorunda kaldım. Şimdi o eğitimimi çocuklarıma vermeyi düşünüyorum. Sonrasında işte zaman geçtikçe kendimi büyük şehirde şansımı denemeye karar verdim. Şansımı denemeye karar verdim ama kimseyi tanımıyorum, bilmiyorum. İstanbul denildiği zaman yazısı gibi büyük bir şehir. Akrabalarımı aradım. Ben gelmeyi düşünüyorum dedim. Ne iş yapacaksın dedi sen burada. Dedim vallahi ne iş olursa yaparım dedim. İlk geldim 92-93 senesinde geldim ben İstanbul'a. İşte çeşitli yerlerde garsonluk, kombilik, tantunilik daha bilinmiyor kimse. Babamın yanına gelen müşteriler babamın el lezzetini çok severdi. Babama sürekli böyle yaptığı tezgahta yapıyorduk ilk. Dükkan falan yoktu o dönemlerde. Sürekli böyle babamın el lezzetine bakardım. Babam böyle yavaş tantuni yapardı, lezzetli yapardı. İşte bir tane daha gelsin, bir takviye daha gelsin. Mersin'de bizim deyimimizde bir tane daha gelsin değil de usta bir takviye daha yapar mısın derler. Normalde mesela biz burada lavaş ekmeği diyoruz. Açık ekmek deriz biz. Yarım ekmeğe de mesela somun ekmek deriz. Bir somun takviye gel, bir açık takviye gel. Babamın sayesinde mesleği de öğrendim. Dediğim gibi şansımı büyük şehirde denemeye karar verdim. Geldim 3-5 sene sağda solda çalıştım. Garsonluk, kombilik derken askerlik dönemim geldi. Askerlik dönemimi yaptıktan sonra tekrar geldim baktım yine bir şey yok. Aile sıkıntılı yani. Hani bunlar söylenmez belki ama mecburen tekrar İstanbul'a geri dönmeye karar verdim. O sayede de askerlik dönemimden önce biraz çevre kendime edinmiştim. 20 yaşında var yok. Geldim Beyoğlu'na 5 metrekare bir dükkanda. Boştu. Dükkan sahibini aradım buldum. Dedim ki ne abi dedim hani uzun zamandır burası kapalı. Ben böyle bir yer yapmak istiyorum dedim, düşünüyorum dedim. Olur dedi. Her zaman dedim kendi kendime bir kuralımı koydum. Ben dedim İstanbul'a tantuniyi tanıttıracağım. Yedireceğim ben dedim tantuniyi. Dükkanımı açtım. Tek masa. İnsanlar mesela dışarıda yemek yiyordu, tantuni yiyordu. Kasaptan borçla et aldım. Ekmekçiyi tanımıyorum, diğer işte lavaşçıyı tanımıyorum. Herkesten dedim benim böyle bir hedefim var, hayalim var. Bana yardımcı olur musunuz? Kasap oluruz dedi. 5 metrekarelik bir dükkanda başladım ama insanlar tantuniyi bilmiyor. Bilen yiyor, usta diyor çok lezzetli diyor. Bir de o zamanlar da Beyoğlu'nun tam böyle ateşli zamanları, insanların çok olduğu hareketli dönemleri. Yani ben hiçbir zaman lezzetimden, kalitemden, müşteri kitlemden hiçbir zaman ödün vermedim. Gelen küçük de müşterim olsa, büyük de müşterim olsa iş ayrımı yapmadan hiçbir zaman müşterime o gözle bakmadım. Gelen müşterim benim veli nimetimdir. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Lezzetinizi tutturduktan sonra derler ya, hani dağ başınızda olsa gelirler. Hep çalışmak, hep çalışmak. 22 yıllık bir iş tecrübem var. Her gün işime yeni başlarım. Ya zaten insanlar bana geliyor, müşterim hala hazırda var. Hiçbir zaman böyle inanın böyle bir şey düşünmedim. Suat Usta Mersin Tantuni dedim. Yani hedefler her zaman büyüktü. Ben dedim bu ismimi büyüteceğim. Büyüteceğim derken de yani tabii korkularım var, endişelerim var. Olur mu, olmaz mı? Hadi Suat dedim sen bu işi başarırsın. İnsanlar hakikaten inanın beni çok seviyorlar. 22 yıl geçmiş, evlenmeden önceki tanıdığım müşterilerim bazen geliyor, senin gibi dostları, senin gibi arkadaşları görmek bize çok mutluluk veriyor diyor. İşte çocuklarım yanımda çalışıyor, boş zamanlarına, tatil dönemlerinde. İyi iş yapan şube nerede açılır? Tabii ki hareketli bölgede açılır. Paket servisi olan yerde açılır. Ayak müşterisi olan yerde açılır. Biz bunlara dikkat ediyoruz kendimiz müşterilerimize. Her şubemizin kendine göre iş potansiyeli var. Örnek şöyle söyleyeyim. Bizim 14 şubemiz ne pandemi öncesi ne pandemi sonrası ne pandemide kapattı.
Herkesin kendine göre bir iş potansiyeli var. Tantuni mesela bazı yerlerde yaparlar. Ekmeğe kalın, işte eti kalın, baharatı değişik. Kullandığı yağdan mesela ben pamuk yağı kullanıyorum. Mersin'de tantuniciler, tüm arkadaşlarım, tüm esnaf arkadaşlar hepsi pamuk yağı kullanır. Biz de pamuk yağı kullanıyoruz. Pamuk yağının zararı yoktur. Aroması ve kızarma süreci biraz daha güzel olduğu için tadı pamuk yağı veriyor. Artı baharatlarıyla beraberinde. Bizim haftada 2 gün sevkiyatımız var. Etimiz, ekmeğimiz, sebzenin dışında bütün ürünlerimiz tek bir yerden gidiyor. Zaten hani biz 20 yıllık esnaf olduğumuz için her şey alışılmış bizde. İşte baskılı ürününüz, efendime söyleyeyim, kullandığınız etin kasabı, kendi kasabımız var bizim. Bölge olarak Balıkesir eti kullanıyoruz. Balıkesir'in de faydası şu, eti daha parlak oluyor, daha yumuşak oluyor, daha lezzetli oluyor. Yani tepsiye döktüğünüz zaman et kararmıyor. Bu da çok önemli. Mesela bazı yörenin eti kararıyor. O bize gelmiyor. Tantuni dediğim gibi Mersin yöresine ait olan bir yemek. Tabii ilk de böyle olmuyor. İşte kavurmayla başlanıyor. Yağlı etlerden yapılıyor. Aslında tantuni yağlı ettir. Kaburgadan yapılıyor. Mersin'de oradan yapılıyor. Biz biftek kısmından kullanıyoruz. Yani etin yağsız kısmını. Tantuni Mersin'de hem yağlı yapılıyor hem de biftek dediğimiz bizim şu anki yaptığımız tantuni. Onu da yani yaparsanız, kurutmazsanız eti o da lezzetli oluyor. Biz İstanbul'da hani yağlı sevmezler diye direkt biftek etinden başladık. Yağsız yaptık. İnce uzun doğradık etimizi, kare değil. Mesela normal tantuni kare şeklinde doğranıyor. Biftek dediğimizde ince uzun doğranıyor. 2 çeşidi var. Tavuk tantuni sonradan çıktı. İlk et tantuni çıktı. Bunun yanı sıra mesela şey de var, yoğurtlu tantuni de biz yapıyoruz. O da yoğurtlu tantuni mesela Mersin'de yapıldığı zaman normal yoğurt ve toz biberle sosunu yaparlar. Biz normal yoğurt, süzme yoğurt, bir de annemin benim yaptığı kurutmalık şeyler var, biberler var, kırmızı. Mersin'de güneş iyi olduğu için mesela kuruttuğunuz salçayı, biberi falan biraz daha rengini, aromasını daha farklı veriyor. O toz biber ve pul biberle karıştırıp sosunu öyle yapıyorum. Hem burada mesela yediğiniz zaman güzel bir tat ve lezzet geliyor. Bunu da biz geliştirdik. Yoğurtlu tantuninin lezzetini de biz geliştirdik sosuyla beraberinde. Tantuninin 2 çeşidi var. Bir lavaş ekmeği, bir de yarım ekmeği yapıyoruz. Bir de işte yoğurtlumuz var. İkisinde de hem tavukta da hem ette de. Ama biz et daha çok satıyoruz. Orijinali et olduğu için. Malzeme aynı. Başka bir ustanın yaptığı farklı olur. Benim yaptığım farklı olur. Yani şöyle söyleyeyim. Soğan, domates, maydanoz bir kere tantuniye girmesi lazım orijinalinde. Eti kurutmamanız lazım. Yağ kıvamında dökmeniz lazım. İşte sürekli yanıyor, o suyu dökmeniz lazım. Çok dökerseniz olmaz. Artı yaptığınız işe mesela bana sorarsanız sizin nasıl lezzetiniz oluyor? Benim el lezzetim ve artı sevgimi katıyorum ben bu tantuniye. 5 metrekare dükkandan başlayıp evet ben bu işi büyütmek istiyorum dediğimde kendi kendime düşündüm. Burada mı kalayım? Yoksa büyümek mi isteyeyim? Dediğim gibi yani benim şöyle bir heyecanlı yapım olduğu için kendi kendime düşündüm. Ben bu işi büyütmek istiyorum dedim. İstanbul tantuniye aç. Bilmiyorlar ve risk de aldım. Şimdi diğer yemekleri biliyorlar, tantuni nedir bilmiyorlar. Şimdi 20 yıl öncesine dönerseniz tantuniyi kimse bilmiyor Mersin'in dışında. Ben hem dedim ki ne yani Mersin'in lezzetini burada tanıtayım, yapayım. Kendime güveniyorum yani. 1. şubemi franchise'ımı verdim. 2, 3 derken 14 şubeli bir tantuni markası olduk. MasterChef'i aslında ben yemek programlarını falan çok seviyorum. Bir şansımı deneyeyim dedim. Form doldurdum, gönderdim. Yani hep umutsuzlukla bakıyordum ama bir umudum var olduğunda hep inanıyorum. Benim hayatımda hep böyledir. Yapacağım işte evet olumsuz bakarım ama bir olumlu noktam da her zaman vardır. Ya dediğim gibi formumu yazdım, gönderdim. Aradan bir 20-25 gün geçti. Beni aradılar. Hiç tahmin etmediğim telefon çaldı işte böyle MasterChef mi? Oradaki mesela benim en güzel hoşuma giden şefler beni mesela çok takdir etti. Şubelerimin olduğunu duydular. İşte sen de dediler bizim gibi usta yetiştiriyorsun. Ustayı kendim yetiştiriyorum ben. Yani hedefim biraz daha kalmak, aslında kendimi gösterebilmek. Tantuninin dışında başka yemekler de yapıyorum ben. Onları da yapabilmek, göstermek. Yani istenilen tüm yemekleri yapabiliyorum tabii. Elimde çok lezzetlidir benim. Mesela bazen eve misafir geldiği zaman çorbayı ben yapıyorum. İnanın bana söyleyin, çorba diyor dükkan usulü olmuş diyorlar. Yemek yapmayı seviyorum. Yurt dışına açılmayı düşünüyorum. Teklif çok geliyor. Yazışmalarımız oluyor. Almanya, Dubai, İngiltere'den geldi teklifler. Şöyle söyleyeyim. Burada
Türkiye'de yaptığınız, başka bir şehirde yaptığınız franchise şubenize en ufak bir sıkıntı olduğu zaman ister kendi aracınıza veya da uçakla gidip gelebiliyorsunuz. Ama burada tanımadığınız, bilmediğiniz bir yer. Onun dışında mesela Almanya'dan çok teklif geliyor. Benim kendi akrabalarım ama ileride belki olabilir. Şu an bir kardeşim var Almanya'da. Onunla belki olabilir bu şubemiz. Ama yine de ben kendim diyorum. Ya kendi vatanım diyorum. Kendi vatanıma hizmet etmekten daha çok gurur duyuyorum. Ortaklık teklifleri çok aldım. Hala da alıyorum. Özellikle yurt dışında. İşte bazen mesela sosyal medya üzerinden yazıyorlar. İşte burada telefon açıp işte siz geri dönüş yapmadınız bize. Franchise düşünmüyorsunuz. Bayilik almak istiyoruz. Burada franchise veriyorum evet ama işi yaparken de koşarak değil. Nasıl bir çocuk doğar, emekleyerek tekrar yürümeye başlar. Ben de öyleyim yani. Emin adımlarla yürümek istiyorum. Ben şubelerime gidip de kontrol ettiğim zaman her şey yerli yerinde olsun. Yani evet şubeyi verdiniz, arkanızı dönün gidin, bende bu bir şey yok. İdolüm babamdır benim. Yani neden babamdır? Çünkü mesleği onun yanında gördüm. Onun yanında öğrendim. Tantuninin nasıl lezzetli yapılacağını, nasıl yapıldığını onda gördüm. Artı şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Ben 44 yaşındayım. Yani şöyle bir piyasaya bakıldığı zaman benden sonra olanlar belli bir yerlere geldi. Belki belli bir şeylerle ben hiçbir zaman çizgimi bozmadım. Çizgimde devam ettim. Yolumda devam ettim. Lezzetimi hiçbir zaman bozmadım. Az sattım kendimce, öz sattım. Ama bana gelen müşteri mutlulukla gelebilsin, isteyerek gelebilsin, severek gelebilsin.